Şunu bir hayal etmeni istiyorum. Yıl 1991. Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor. Hı hı. Sovyetler Birliği çatırdıyor. Hemen yanı başlarında Yugoslavya o kanlı ve devasa dağılma sürecinin ilk sinyallerini veriyor. Yani Avrupa'nın ortasında sınırların, tankların ve etnik gerilimlerin konuşulduğu tam bir kaos ortamındayız. Kesinlikle. Peki nüfusu sadece ortalama bir şehir kadar olan, yüz ölçümünün de 2/3'ü sarp dağlarla kaplı küçük bir ülke ne yapıyor dersin? Çıkıp tüm dünyaya anayasal olarak kendini ekolojik devlet ilan eden ilk ülke olduğunu duyuruyor. Gerçekten akıl almaz bir hamle bu. Yani siyasi bir fırtınanın tam ortasında varlığını tanklarla değil de doğayla tanımlamaya çalışmak çok radikal bir farklılaşma stratejisi. Aynen öyle. Dünyanın geri kalanı sınırlarını silahlarla çizerken onlar kimliklerini bu vahşi coğrafyayla birleştiriyorlar. Çok doğru. Misyonumuz çok net aslında. Hı hı. 623 bin ile 700 bin civarı bir nüfusa sahip bu mikro devletin, devasa imparatorlukların ve modern jeopolitik güçlerin arasında nasıl ezilmediğini masaya yatırıyoruz seninle. Harika bir konu. Hani haritayı önümüze açtığımızda karşımıza çıkan tablo çok ilginç. Wikipedia'da o fotoğraflara bakıyordum. Durmitor Milli Parkı, Avrupa'nın en derin vadilerinden biri olan efsanevi Tara Nehri Kanyonu. Ki muazzam bir yerdir orası. Kesinlikle. Ve tabii Venedik mimarisine sahip Kotor Körfezi. Şimdi İnsamer raporu ekonominin %20'sinden fazlasının doğrudan turizme dayalı olduğunu söylüyor. Turist sayısı kendi nüfusunun 2 katını aşıyor her yıl. Evet, devasa bir oran bu. Ama gel gelelim işsizlik %16,1, yoksulluk oranı %8,6. Yani doğa onlara bir cennet sunmuş ama bu turizm geliri neden tabana yayılamıyor sence? Ya açıkçası turizm dışarıdan bakıldığında böyle harika bir gelir kapısı gibi görünür ama yapısal olarak çok nankör bir sektördür. Nasıl yani? Şöyle düşün, dağlık arazi büyük tarım alanlarına veya devasa sanayi tesislerine izin vermiyor zaten. Coğrafya onlara adeta şey diyor, hizmet sektörüne ve turizme mecbursunuz diyor. Başka şansları yok. Aynen. Ancak turizm mevsimseldir. Yaz aylarında Kotor Körfezi'ne o dev gemiler dolusu turist gelir, oteller dolar, kafeler taşar ama kış geldiğinde Hayat duruyor herhalde. tam anlamıyla donuyor. O dağların arasındaki küçük şehirlerde ekonomik hayat durma noktasına geliyor. İşsizliğin bu kadar yüksek olmasının altındaki temel mekanizma tam olarak bu mevsimsellik. Sanayi veya teknoloji gibi yıl boyu istihdam sağlayan sektörler gelişmediği için. İnsanlar sadece 3-5 ay çalışabiliyor. Aynen öyle. Nüfusun önemli bir kısmı yılın sadece birkaç ayı para kazanabiliyor maalesef. Yani bütün yumurtaları tek bir sepete koymak zorunda kalmışlar. O sepette yılın yarısında bomboş. Çok doğru bir benzetme. Yalnız bu ekonomik kırılganlığı konuşurken raporda aklıma başından alan bir detaya denk geldim. Karadağ bir Avrupa Birliği üyesi değil. Değil, evet. Kendi parası da yok. Resmi para birimi olarak euro kullanıyorlar. Evet, bu çok sıra dışı bir durum. Yani içerideki en prestijli VIP kartını cebine koyup alışveriş yapmaya benziyor. Kesinlikle öyle. İyi de kendi para politikanı yönetememek, yani faiz artıramamak ya da indirememek, zaten turizme bağımlı ve kırılgan bir ülke için devasa bir risk değil mi? Yüzeyde öyle görünüyor, çok haklısın. Ama aslında o VIP kartının bir limiti var ve hesabını sen yönetmiyorsun. Karadağ'ın durumu sıradan bir riskten çok mecburiyetten doğan bir ellerini direğe bağlama stratejisi aslında. Ne demek o ellerini direğe bağlama? Şöyle açayım, kendi yerel para birimlerini kullansalardı ne olacaktı bir düşünelim. Rapora göre dış ticarette inanılmaz bir ithalat bağımlılıkları var. Petrol, otomobil, ilaç, makina, Her şeyi dışarıdan alıyorlar. neredeyse her şeyi. Karşılığında ne satıyorlar peki? Alüminyum, biraz elektrik enerjisi. Ortada devasa bir ticaret açığı var. Eğer kendi paralarını bassalardı, bu ticaret açığı sürekli olarak paralarının değer kaybetmesine yol açacaktı. Anladım, yani sürekli enflasyon üreteceklerdi. Aynen öyle. Hükümet her sıkıştığında matbaayı çalıştırıp para basacak, bu da enflasyonu patlatacaktı. Hani şey diyorlar o zaman, biz kendi paramızı yönetirsek kesin batırırız, o yüzden dizginleri tamamen Avrupa Merkez Bankası'na bırakalım. Temelde olan biten tam olarak bu. Euro kullanmak yabancı yatırımcıya şu mesajı veriyor, burada param bir gecede devalüasyona uğramaz. Güven veriyor yani. Kesinlikle.
Makroekonomik istikrar dedikleri şey de zaten bu güven duygusudur. Kendi faiz oranlarını belirleyememek çok büyük bir bedel, evet. Ekonomik bir kriz anında piyasaya para pompalayamazlar mesela. Hı hı. Ancak o küçük ölçekli ve ithalata bağımlı ekonomi için Avrupa'nın o dev finansal şemsiyesi altına sığınmak, dalgalı denizde fındık kabuğu gibi sallanmaktan çok daha rasyonel bir hayatta kalma yöntemi. Çok mantıklı. Bugün ekonomide, para politikasında ipleri bu kadar gönüllü bir şekilde dışarıya teslim etmeleri ilginç. Ama geçmişte de böyle miydi diye baktığımda bambaşka bir tablo var ortada. Kesinlikle öyle. Tarihleri bambaşka bir hikaye anlatıyor. O Sarp dağlar bugün onları turizme mahkum edip sanayiden mahrum bırakıyor olabilir ama geçmişte bu coğrafya tam bir kalkan işlevi görmüş. Wikipedia'daki o tarih okumalarıma göre ta İliryalılar, Romalılar, sonra 6. ve 7. yüzyılda Slavların gelişiyle Duklja, Travunya, Raška prenslikleri kuruluyor. O bölgenin temel taşları onlar. Evet, sonra 15. yüzyıl sonlarında Krnojević ailesi yönetimi başlıyor. Şimdi bak, Osmanlı İmparatorluğu Balkanları haritadan silip yutarken Karadağ Balkanların son özgür monarşisi olarak kalmayı başarıyor. Orası çok kritik bir detay. Nasıl oluyor da koca imparatorluk burayı ezip geçemiyor? İşte coğrafyanın kader olması burada devreye giriyor. Savaş dediğimiz şey sadece asker sayısıyla değil, lojistikle kazanılır her zaman. Osmanlı ordusu devasa, düzenli ve çok ağır teçhizatlı bir güçtü. Toplar, arabalar filan. Aynen. Ancak Karadağ coğrafyası, o binlerce metrelik sarp kayalıklar, daracık geçitler ve at arabalarının bile geçemeyeceği patikalardan oluşuyor. Düzenli bir orduyu bu geçitlere soktuğunuzda sayısal üstünlüğünüzün hiçbir anlamı kalmaz. Kapana kısılırlar. Kesinlikle. Karadağlılar bu dar geçitlerde sürekli pusu taktikleri uyguladılar. Dağlık arazideki klanlar kendi içlerinde zbor adı verilen toplantılarla bir araya geliyordu. Zbor muydu? Evet, zbor. Bu yapı merkezi bir kralın emriyle hareket eden o hantal ordulardan ziyade coğrafyayı avucun içi gibi bilen, bağımsız hareket edebilen mobil gerilla grupları demekti. Osmanlı egemenliğine kısmen girdiklerinde bile Vergi alamıyorlar herhalde doğru düzgün. oraya sürekli asker yığmanın veya vergi toplamanın maliyeti o kadar yüksekti ki Osmanlı onlara mecburen çok geniş bir özerklik tanımak zorunda kaldı. Yani coğrafya bir yandan düşmanı fiziksel olarak boğarken içeride de böyle merkeziyetsiz çok esnek bir direniş ağı yaratmış. Kesinlikle öyle. Ve bu genetik direniş kodu ilerleyen yüzyıllarda da hiç yok olmuyor biliyor musun? Ama asıl sarsıcı olay 2. Dünya Savaşı'nda. Dinleyicimize dönüp o tabloyu bir netleştirmek istiyorum izninle. Lütfen. Yıl 1941. Nazi Almanyası ve İtalya askeri bir silindir gibi her yeri ezip geçmiş. Fransa düşmüş, tüm Avrupa inanılmaz karanlık bir işgalin altında. Herkes sinmiş durumda. Umutsuzluğun zirvesi. Ama bu küçücük dağlık bölgede 13 Temmuz 1941'de tam 32 bin kadın ve erkek silahlanıp dağlara çıkıyor. Nazi işgali altındaki Avrupa'da ilk geniş çaplı silahlı ayaklanmayı onlar başlatıyor. Evet, bu çok az bilinen ama muazzam bir detaydır. Ya sadece birkaç yüz binlik bir nüfustan 32 bin kişiyi aynı anda savaşa sokmak akıl almaz bir organizasyon değil mi? Kesinlikle öyle. Nüfusa oranladığınızda bu neredeyse yürüyebilen ve silah tutabilen her ailenin bir ferdini o dağa doğrudan ölüme göndermesi demek. Avrupa direniş tarihi için eşi benzeri olmayan bir olaydır bu. Nasıl başarıyorlar bunu peki? Bu toplu mobilizasyonun sırrı yüzyıllardır süre gelen o klan kültürünün kodlarında saklı aslında. Karadağ'da knez yani reis kültürü çok farklı çalışır. Biraz açar mısın onu? Nasıl farklı? Şöyle, bu topraklarda liderlik öyle kan bağıyla babadan oğula otomatik geçen rahat bir ayrıcalık değildi. Bir kişi ancak kendisinden önceki liderden daha cesur, daha stratejik ve halkı korumada daha yetkin olduğunu savaş alanında kanıtlarsa saygı görürdü. Liyakat var yani işin içinde. Hem de en acımasız şekliyle. Liderin cephenin hep önünde olduğu, tamamen liyakat ve cesarete dayalı bu yapı, coğrafyanın acımasızlığıyla birleşince dışarıdan gelen emirlere asla itaat etmeyen bir toplum yarattı. Hiyerarşiyi sadece hak edene tanıyorlar. Aynen öyle. 1941'de de o İtalyan faşistlerin komutalarını reddedip
Kendi yerel liderlerinin arkasında saniyeler içinde örgütlenebilmelerinin temel altyapısı buydu işte. Demek ki o dağların sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını, psikolojik bir duvar, böyle boyun eğmez bir kimlik inşa ettiğini görüyoruz. Çok güzel özetledin. Ama gel gelelim Yugoslavya'nın dağılma sürecine, o kanlı 90'lı yıllara geldiğimizde bu kimlik çok büyük bir teste tabi tutuluyor. Karadağ bir süre Sırbistan'la Federal Yugoslavya çatısı altında kalıyor. Evet, ikisi yanlış kalıyorlar bir süre. Ardından 21 Mayıs 2006'daki o çok kritik bağımsızlık referandumu geliyor. Milo Đukanović liderliğinde Sırbistan'la ipleri koparma süreci. Fakat işin ilginç yanı Avrupa Birliği referandumun meşru sayılması için %55 gibi inanılmaz yüksek bir evet barajı koyuyor. Normalde %50+1 oy yeterlidir biliyorsun bu tip referandumlarda. Tabii canım, her yerde böyledir. AB'nin o %55 şartını koşması aslında arka planda şey demekti. Bölgede yeni bir bölünme daha istemiyoruz, ayrılmanız neredeyse imkansız olsun. Bir nevi süreci yokuşa sürüyorlar bilerek. Ama seçmenlerin %86,5'u sandığa gidiyor. Katılım devasa. İnsanlar kararını vermek istemiş. Peki sonuç? %55,5. İnanılmaz bir sınır. Sadece 2300 oy farkla o sert baraj aşılıyor. Dinleyenler için somutlaştıralım bunu. Hani küçük bir mahallenin nüfusu kadar bir oyla koca bir ülkenin kaderi tamamen yön değiştiriyor. Çok kritik bir eşik. Bu sanki şey gibi, havada arıza yapmış devasa bir yolcu uçağını çamurlu ve daracık bir köy yoluna indirmeye çalışmak gibi. Ufacık bir rüzgarla bütün ülke ortadan ikiye yarılabilirdi. Ki o rüzgar hep esiyordu aslında. Evet. Çünkü İnsanlar raporundaki demografik verilere bakıyorum, nüfusun %41'i Karadağlı, %33'ü Sırp. Ortadan ikiye resmen bölünmüş bir etnik yapı var. Şimdi asıl çetrefilli soruya geliyorum. Dinliyorum. Sadece 2300 oyla bağımsız olmuş, nüfusunun 1/3'ü Sırp olan bu ülke kalkıp 2017 yılında NATO'ya katılıyor. Yani Sırbistan'ı 99'da bombalayan NATO'ya. Evet, çok cesur bir hamle. Bu kadar bıçak sırtı bir demografide, hani Rusya'nın ve içerideki Sırp nüfusun sinir uçlarıyla oynamak, bir fay hattını bilerek tetiklemek değil mi bu? Bak, Karadağ siyasetinin en karmaşık ve gerçekten en tehlikeli denge oyunu tam olarak bu işte. İçerideki o %33'lük Sırp nüfusun perspektifinden bir bakarsak, bu olay sıradan bir dış politika tercihi değildi onlar için. Nasıl görüyorlar peki? Onlar için Rusya ve Sırbistan sadece siyasi bir müttefik değil ki. Ortodoks kardeşliğinin, ta Osmanlı'ya ve Nazilere karşı omuz omuza dökülen kanın, yüzlerce yıllık o Slav kültürel dokusunun çok temel bir parçasıydı. Tarihi bir bağ var. NATO'ya girmek, Sırp nüfusun gözünde kendi tarihi kimliklerinin reddedilmesi ve Batı'ya bir nevi teslimiyet anlamına geliyordu. O dönemdeki protestoların, meclis boykotlarının ve toplumsal öfkenin temelinde bu çok derin ihanet duygusu yatıyordu açıkçası. Rusya'nın da Karadağ'ı biraz kendi arka bahçesi gibi gördüğünü, hani o tarihi bağları sebebiyle orada çok ciddi yatırımları olduğunu düşündüğümüzde, Oligarkların parası hep oradaydı. evet, içerideki bu etnik ve duygusal yarılma dışarıdan müdahaleye çok açık bir hale getiriyor ülkeyi. Kesinlikle öyle. Ancak madalyonun diğer yüzünde de Karadağ devlet haklı ve Milo Đukanović'in başını çektiği o siyasi elitler var. Onlar ne diyor bu işe? Onlar da tam olarak şu argümanla hareket ettiler. Balkanlar tarih boyunca büyük güçlerin oyun alanı olmuş ve her krizde ilk kanın döküldüğü yer olmuştur. Kendi ordusu olmayan, ekonomisi zayıf bir mikro devletin etrafı ateş çemberiyken tarafsız kalarak hayatta kalması imkansızdır dediler. Gerçekçi bir bakış. Kesinlikle Avrupa Atlantik bloğuna yani NATO'ya girmeyi bir tercih değil mutlak bir beka meselesi olarak gördüler. İçerideki Sırp nüfusu yabancılaştırmayı, o devasa protestoları ve hatta Rusya'nın çok sert ekonomik ambargolarını göze aldılar. Sebep sadece güvenlik yani. Aynen öyle. Nihai hedef NATO'nun 5. maddesi olan o ortak savunma şemsiyesinin altına girmek ve sınırların değişmezliğini garanti altına almaktı. Başka çareleri yoktu kendi açılarından. Yani resmen şey dediler, içerideki yangını bir şekilde söndürürüz ama dışarıdan gelecek bir işgali tek başımıza durduramayız, o yüzden gidip Batı'nın kalesine sığınmak zorundayız. Tam olarak bu hesap yapıldı. Yalnız bu toplumsal fay hatlarını konuşurken tabloyu sadece Sırplar ve Karadağlılar üzerinden okursak çok eksik kalır bence. Tabii yapı çok daha karmaşık. Ülkenin çok farklı bir kültürel mozaiği var.
Raporda vurgulanan çok kritik bir veri var mesela. Ülkede yaklaşık 150 bin Müslüman yaşıyor. Bu toplam nüfusun %21'i demek. Ki çok ciddi bir oran. Boşnaklar, Arnavutlar ve Karadağlı Müslümanlardan oluşan devasa bir azınlık bu. Doğru. İslam'ın bölgedeki varlığı zaten Osmanlı'nın 15. yüzyılda Balkanlara o nüfuz etmesiyle başlıyor. Yüzyıllar boyunca bu dağlık alanlarda, özellikle de kuzey bölgelerinde ve kıyı şeridinde varlıklarını korumayı başardılar. Modern bir ulus devlet inşa edilirken, düşünsene nüfusun 1/5'ini oluşturan bu kesimin devlete entegrasyonu çok ama çok hayati bir konudur. Tam da o noktada dinleyicimize Balkanların o karanlık yakın geçmişini bir hatırlatmak gerekiyor bence. Kesinlikle. 90'lı yıllarda hemen sınırın ötesinde Bosna'da yaşanan o acı, Srebrenica soykırımı hafızalarda hala kanayan bir yara. Etnik temizliklerin, dini çatışmaların merkezi olmuş bir coğrafyada Ki o travma hala tazedir. çok taze. Karadağ'ın 2012 yılında devlet ile Karadağ İslam Birliği arasında çok tarihi bir protokol imzalayıp Müslümanların anayasal ve sosyal haklarını güvence altına alması, bu sadece kağıt üzerinde hukuki bir işlem değil. Asla değil. Yani biz o kanlı geçmişi tekrar etmeyeceğiz diyen, bölgesel barış için atılmış çok güçlü bir psikolojik ve siyasi adım bu bence. Çok doğru bir bağlam bu. Azınlık haklarının kurumsal bir yapıya kavuşturulması, Karadağ'ın iç savaş ve etnik çatışma riskini tamamen minimize etme çabasıdır aslında. Aynı zamanda bu çok kültürlü yapı, Türkiye ile Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin de çok doğal bir zeminini oluşturuyor. Evet, Türkiye ile ilişkilere baktığımızda zaten o 2. Abdülhamit dönemindeki 30 yıllık barışçıl diplomasi mirasını çok net görüyoruz. Hatta Türkiye, Karadağ'ın 2006'daki o bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri. Evet, ilklerden biridir. TİKA'nın bölgedeki Osmanlı dönemi eserlerini restore etmesi var, Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri var ve işin o ticari boyutunda İnsamer raporu 2018 yılında dış ticaret hacminin 93,7 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Karşılıklı bir kazan-kazan durumu. İnşaat malzemeleri, tekstil ihraç ediyoruz biz oraya, onlardan da alüminyum, demir, çelik falan alıyoruz. Belki hani küresel ekonomi için 93 milyon dolar sıradan bir şirketin çeyrek bilançosu kadardır. Çok büyük bir para değildir. Çerez parası sayılır dünya için. Aynen, ama 600 bin nüfuslu bir ülke için bu ticaret, fabrikaların açık kalması demek, yerel işletmelerin ayakta durması demek. Çok doğru. Uluslararası ilişkilerde o yumuşak güç dediğimiz mekanizma tam da böyle işler işte. Sadece gidip diplomatik elçilikler açarak bağ kuramazsınız toplumlarla. Habana inmek gerekiyor. Kesinlikle. TİKA'nın restore ettiği bir köprü veya tarihi bir saat kulesi o şehre doğrudan turizm geliri olarak döner. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının olması ve Karadağ'ın ticarette euro kullanması yatırımcılar için inanılmaz büyük bir pratiklik sağlıyor. Kur riski yok en azından. Aynen öyle. Kur riski olmadan ortak tarihi bağları kullanarak çok rahat ticaret yapıyorsunuz. Karadağ devlet aklı bu ilişkileri de o bahsettiğimiz hayatta kalma ağının bir parçası olarak son derece işlevsel kullanıyor. Şimdi siyasetin ve diplomasinin o ağır gri koridorlarından çıkıp işin biraz daha eğlenceli ve bence şaşırtıcı kısmına gelmek istiyorum. Nedir o? Ya bir ülkenin uluslararası alanda görünür olmasının, kendi kimliğini inşa etmesinin en etkili yollarından biri spordur biliyorsun. Raporda okuduğumda gözlerime inanamadım açıkçası. Su topu meselesi değil mi? Evet ya, 600-700 bin nüfuslu Karadağ, su topunda dünyanın en korkutucu güçlerinden biri. Su topu resmen ülkenin ulusal sporu. İnanılmazlar o konuda. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda, hani o çiçeği burnunda bağımsızlık döneminde, çıkıp havuzda Sırbistan'ı yenerek şampiyon oluyorlar. Hem de Sırbistan'a karşı o psikolojik etkiyi düşünsene. Tam bir rövanş. Bir yıl sonra 2009 FINA Dünya Ligi'nde altın madalya kazanıyorlar. Birincilikte altı üstü 6 takımları var koca ülkede ama bu takımların 4'ünün bütçesi 1 milyon euronun üzerinde. Müthiş bir yatırım. VK Primorak, Kotor gibi böyle yerel takımlar koca koca imparatorlukların havuzlarını başlarına yıkıyorlar resmen. Bir de sadece su topu değil, 2012 Londra Olimpiyatlarında kadın handbol takımı finale çıkıp Norveç'e karşı gümüş madalya alıyor. Ülkenin ilk olimpiyat madalyası. Nasıl oluyor da bir avuç insan sporda bu kadar devleşebiliyor Allah aşkına? Ya bu sıklıkla şey diye geçiştirilir. İşte fiziksel avantajları var, genetik yapıları çok uygun vesaire. Sadece boyları uzun diye mi yani? Hayır, işin mekanizması çok daha farklı aslında.
Başarının asıl sırrı hiper uzmanlaşma. Ne demek o? Karadağ o kısıtlı kaynaklarını gidip de futbol veya basketbol gibi devasa bütçeler gerektiren 10 farklı branşa dağıtmıyor, spesifik alanlar seçiyorlar kendilerine. Nokta atışı yapıyorlar. Aynen. Eski Yugoslavya'nın sporu tabana yayan, böyle çok disiplinli, hatta acımasız sayılabilecek kadar katı bir altyapı ekolü vardı. Karadağ bağımsız olduğunda bu ekolü alıp çöpe atmadı. Devam ettirdiler. Ettirdiler. Yerel belediyeler ve topluluklar, işte o Kotor gibi kıyı kasabalarında bütün enerjilerini su topu havuzlarına verdiler. Yeni bağımsız olmuş, doğru düzgün bir ordusu veya büyük bir sanayisi olmayan bir ülkenin, uluslararası arenada kendi marşını çaldırabileceği tek yer neresi? Spor müsabakaları tabii ki. İşte bu yüzden o sporcular da havuza veya sahaya indiklerinde sadece bir maç kazanmak için değil, bütün dünyaya biz buradayız ve varız demek için oynuyorlar. Bu psikolojik motivasyon o sistemli altyapıyla birleşince o dev katili dediğimiz takımlar ortaya çıkıyor işte. Vay canına. Yani her şeyin ama her şeyin o hayatta kalma refleksine, o varoluşsal çabaya bağlandığını görüyoruz aslında. Kesinlikle. İster o Sarp Dağ'daki geçitlerde olsun, ister havuzun içinde, bütün bu anlattıklarımızı zihnimizde şöyle bir harmanlayalım. Neler konuştuk seninle bugün? Çok boyutlu bir tablo çizdik. Coğrafyanın sadece sınırları değil, bir ülkenin tüm ekonomik kaderini nasıl çizdiğini, enflasyondan kaçmak için Euro'yu nasıl bir zırh gibi giydiklerini gördük. Evet. Roma kalıntılarından başlayıp ta 1941'de 32 bin kişinin o dağlara çıkıp faşizme meydan okuduğu o destansı isyanı konuştuk. Ki o isyan ruhu hiç bitmiyor. Bitmiyor. Çamurlu bir yola uçak indirircesine sadece o 2300 oyla kazanılan pamuk ipliğine bağlı bağımsızlığı, nüfusun 1/3'ünü oluşturan Sırpların o tarihsel öfkesini ve elitlerin gidip NATO şemsiyesi altında nasıl denge aradığını inceledik. Çok riskli bir kumardı o. Hem de nasıl? Sonra Müslüman azınlıkla kurulan o tarihi köprüleri, Türkiye ile gelişen pragmatik ticari bağları ve az önce konuştuğumuz su topunda kopartılan fırtınaları anladık. Yani Karadağ, o turizm broşürlerindeki şık Venedik binalarından çok ama çok daha derin, karmaşık bir hayatta kalma laboratuvarı resmen. Kesinlikle. Tüm bu incelediğimiz katmanlar, o engebeli bir coğrafyanın nasıl pragmatik, esnek ama yeri geldiğinde de asla kırılmayan bir devlet aklına dönüştüğünün en net fotoğrafı bence. Çok doğru. Karadağ'ın temel stratejisi hiçbir zaman rüzgara karşı inatla durmak değil, o rüzgarı kendi yelkenine doldurmayı öğrenmek olmuş hep. Bak bu rüzgar meselesinden yola çıkarak sohbetimizin en başındaki o çarpıcı kancamıza geri dönmek istiyorum kapanırken. Ekolojik devlet vizyonu. Aynen öyle. 1991 yılı, iklim krizinin, karbon ayak izinin esamesinin bile okunmadığı, küresel ısınmanın öyle politik bir ajanda olmadığı o günlerde, bu minicik ülke dünyada kendini anayasal olarak ekolojik devlet ilan eden ilk yer oldu. İnanılmaz bir öngörü. Belki o gün sadece bir vizyondu, bir hayaldi bu. Ama bugünün dünyasına baktığımızda, dinleyenimize dönüp sormak istiyorum. Zihninde tartman için şu soruyu bırakıyorum sana. Sence geleceğin dünyasında sınırları, güç dengelerini ve ittifakları eskisi gibi sadece o büyük ordular, devasa ekonomiler ve petrol kuyuları mı belirleyecek? Çok kritik bir soru bu. Yoksa iklim krizinin kapımıza dayandığı bu yeni çağda, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik üzerine kurulan bu tür radikal ulusal kimlikler, ülkelerin elindeki tek diplomatik silah mı olacak? Belki de tek çıkış yolu. Karadağ'ın 30 yıl önceki o vizyonu, belki de yaklaşan çağda tüm ulus devletler için tek hayatta kalma reçetesidir. Ne dersin? Üzerine çokça düşünülmesi gereken bir konu gerçekten. Kesinlikle. Konunun derinlerine indiğimiz bu sohbette bizimle olduğun, bu soruları bizimle birlikte sorduğun için çok teşekkür ederiz. Seni bu düşünceyle baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.